Adı Şahmeran, yılanların kraliçesi, şifanın efendisi ve belki de ölümsüzlüğün sahibi. Ben gazeteci yazar Mehtap Erel. Bu bölümde 7 kat yerin altına iniyoruz. Burası Tarsus. Bazılarına göre Şahmeran'ın son nefesini verdiği yer. Rivayete göre bu şehrin altında 7 kat derinlikte akıllı, barışçıl ve insandan daha merhametli bir halk yaşıyordu. Maranlar, yani yılanlar. Onların başı, kraliçesi de Şahmeran'dı. Yani Şah-ı Maran. Onun gözlerine bakan kimse bir daha eskisi gibi olamıyordu. Önce gelin Şahmeran'ı etimolojik olarak anlayalım. Şahmeran adını Farsçadan alır. Şah yani hükümdar, kral. Maran ya da mağaran yani yılanlar. Şah-ı Maran kelimesi kelimenin tam anlamıyla yılanların şahı demektir. Zaman içinde bu birleşmiş. Ağızdan ağza iletilirken Şahmeran, Şahmaran diye yumuşamış. Fakat bakın burası önemli. Şah kelimesi aslında eril bir ünvan, kral. Ama Anadolu'daki anlatılarda bu şah kadın bir varlığa veriliyor. Yani burada dil bile eğiliyor. Eril bir gücün adı dişi bir bilgelik varlığına veriliyor. Bu sıradan bir şey değil. Bu şu anlama geliyor. Gerçek hükümdar sensin, gücün kaynağı sensin, sen bizi iyileştiren ve bizden saklanan bilgisin. Peki insanlar onu nasıl hayal etti? Yani ikonografik betimleme nasıldı? Belden yukarısı güzel bir kadın. Saçları açık, uzun. Genelde başında bir taç veya zinet var. Gözleri hem yumuşak hem ürkütücü. Yani şefkatle tehdit arasında. Belden aşağısı tek bir yılan gövdesi. Bazen tek kuyruk, bazen çok kollu, çok kuyruklu. Çoğu resimde etrafında onlarca küçük yılan var. Onlar Şahmeran'ın çocukları veya onun halkı. Bazı yörelerde Şahmeran çıplak omuzlu, güzel ve baştan çıkarıcı bir kadın olarak betimleniyor. Bazı yerlerde ise daha anaç. Kucağında küçük yılanlar taşıyor. İki çizimde aslında aynı şeyi söylüyor. Hem tehlike hem merhamet, hem şifa hem şehvet. Bu sadece bir masal kahramanı değil, aynı zamanda duvara asılan bir nazarlık, bir tılsım. Peki ya yaşayan mit? Yani halk inancındaki Şahmeran nedir? Evin girişine Şahmeran asmak. Bu eve hastalık girmesin, bu evdeki kadınlara dil uzatma, bu eve kem göz değmesin demek. Mardin ve Midyat'ta bakır tabaklara, duvar panolarına işlenen en yaygın motiflerden biri hala Şahmeran'dır. Bu, bugün de yaşayan bir pratik. Yani özetle Şahmeran bir yaratık değil, şifanın, dişil bilginin ve merhametin sembolü. Peki bu efsane nereden çıktı? Bununla ilgili elimizde net bir cevap yok ama çok güçlü izler var. Şahmeran anlatıları en yoğun şekilde Mersin, Midyat, Adana, Tarsus hattında derlenmiş durumda. Bu bölge tarih boyunca Asur, Pers, Roma, Osmanlı gibi pek çok farklı kültürün kesiştiği nokta. Yani kültürler birbirine karışmış durumda. Bu yüzden tek bir bu bizim masalımız iddiası yok. Herkes sahiplenmiş durumda. Şimdi gelelim yılana. Hem zehir hem şifa. Bu çok eski bir sembol. Mezopotamya'dan itibaren geliyor, antik tıpla birleşiyor. Şöyle düşünün, eskiden de ahşap bir çubuğa sarılmış bir yılan ikonografisi var ve bu tıpta kullanılıyor. Şahmeran'daki yılan da aynı zamanda hem zehirin hem panzehirin sembolize edildiği bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Yeraltı yani yasak bilgi. Efsanede Şahmeran yılanlarıyla beraber yerin 7 kat altında yaşıyor. Fakat bunlar bildiğimiz canlılardan farklı. Bunların hayatında yalan yok, iftira yok, suç yok. Bunlar son derece masum canlılar. Bu uygarlık şiddet yanlısı bir uygarlık değil. Aksine barışçıl bir toplum. Yani yılanlar bizim düşündüğümüz gibi vahşi değil, asıl vahşi biziz. Alt metni verilmiş durumda. Somut mekan iddiası yani Tarsus'taki Şahmeran hamamı. Şimdi efsaneye göre Şahmeran bu hamama getiriliyor, hamam taşının üzerine yatırılıyor. Vücudu 3 parçaya bölünüyor.
bölünen etleri bir kazanda kaynatılıyor ve bunlar bir iş için kullanılıyor. Bunu efsaneyi anlatırken size anlatacağım. Şimdi size bütün sembolizmini anlatıyorum başında. Bugün bile hala rehberler Tarsus'ta bu hamamı gezdirirken buranın Şahmeran'ın kesildiği, etlerin 3 parçaya bölünüp kaynatıldığı hamam olarak tarif ediyorlar. Şimdi gelelim Şahmeran efsanesine. Ben size bugün burada en çok bilinen versiyonunu anlatacağım. Birkaç versiyon var. Cemşap diye bir delikanlı var. Bu çocuk fakir. Ağaç keserek ve kestiği ağaçlardan odunlar yapıp bu odunları satarak hayatını kazanmaya, evini geçindirmeye çalışıyor. Bunların bir arkadaş grubu var. Bir gün arkadaşlarıyla kendi aralarında ormanda gezerken bal toplamaya karar veriyorlar. Balın olduğu bir oyuk buluyorlar. Fakat burası ancak zayıf bir kişinin girebileceği darlıkta. Arkadaşları biraz uyanık. Cemşap'a diyorlar ki sen buraya gir, buradan bize balları topla, balları biz iple yukarıya çekelim, ondan sonra en son seni alalım. Cemşap iyi niyetli, biraz saf bir çocuk. Bunu kabul ediyor, oyuktan içeri giriyor. Bütün balları topluyor, arkadaşlarına veriyor. Arkadaşları tam Cemşap'ı çekecekleri sırada kendi aralarında birbirlerine bakıyorlar. Diyorlar ki bir kişi eksik, bir kişi eksiktir. Cemşap'ı aşağıda bırakalım, biz balları alalım, sadece kendi aramızda bölüşelim. Çocuğu orada bırakıp gidiyorlar. Bu insanoğlunun ve Cemşap'ın ihanetle ve kötü karanlıkla ilk tanışması, ilk karşılaşması kabul ediliyor. Yani açlık, korku, karanlık, ilk ihanet burada başlar. İnsan insana ihanet eder. Cemşap bir süre orada kaldıktan sonra duvarda bir çatlak fark ediyor. Arkasından çıkardığı bıçağıyla çatlağı genişletiyor. Orayı iyice kazdıktan sonra kendisinin sürünebileceği kadar bir oyuk oluşturuyor. Bir bakıyor oranın devamı var. Oradan ilerleyebilecek. Oraya girip sürünerek ilerlemeye başlıyor. Orada sürünürken ileride yeşil bir ışık fark ediyor ve ışığa doğru sürünmeye devam ediyor. Ve bir yere geliyor. Geldiği yer çok güzel bir yer. Havası ılık, hatta temiz. Ortalıkta yeşil bir aydınlanma, yeşil bir renk var. Sanki bir zümrüt ormanındaymış gibi bir ortam var. Biraz baktığında ileride bir gölet olduğunu görüyor. Cemşap buraya iniyor, hayran hayran etrafa bakarken gölete doğru olan kısımda binlerce, milyonlarca yılanla karşılaşıyor. İlk anda tabii bir irkiliyor, korkuyor. Fakat bir bakıyor yılanlar ona hiç zarar verecek gibi bir halleri yok. Aksine merakla onlar da Cemşap'a bakıyorlar. Tam o esnada arkadan önce çok güzel böyle bir amber kokusu geliyor. Göletin arkasından bir böyle gölge yükseliyor. Cemşap gördükleri karşısında hayretler içinde kalıyor. Belden yukarısı çok güzel, uzun saçlı bir kadın. Belden aşağısı sanki sonsuzluğa uzanır gibi uzun, yılan kuyruğu olan bir canlı. Cemşap kadını görünce şok oluyor. Fakat kadın gözleriyle Cemşap'a ondan korkmaması gerektiğini adeta söylüyor. Şahmeran, yani yılanların şahı, yılanların kraliçesi Cemşap'ı kolunun kanadının altına alıyor. Günler haftaları, haftalar yılları takip ediyor. Şahmeran bildiği her şeyi Cemşap'a öğretiyor. Hangi ilaç ne işe yarar? Hangi bitkiden hangi ilaç yapılır? Hangi hastalığın ateşini hangi ot söndürür? Bunları tek tek Cemşap'a öğretiyor. Bir yandan Cemşap'ın yaralarını tedavi ediyor. Bir yandan da Cemşap'ın kaybettiği insanlara güven duygusunu tekrar ona kazandırıyor. Mağarada bulunduğu süre içerisinde Cemşap, yeryüzünde güvenemediği arkadaşlarından daha fazla güvenebildiği yılanlarla bir hayat geçiriyor. Şimdi efsaneyi okuduğumuz zaman iki ayrı anlatıyla karşılaştık. Bazı anlatılarda Şahmeran'la Cemşap'ın arasındaki bu iletişim birbirlerine aşık oldukları bir aşk ilişkisi, büyülü bir aşk ilişkisi olarak anlatılıyor. Bazı anlatılarda da sanki bir anne ile evladın ilişkisi gibi mağdur durumda düşmüş olan çocuğuna sahip çıkan, ona kol kanat geren bir anne sevgisi gibi tarif ediliyor. Aradan zaman geçiyor. Cemşap diyor ki bir gün Şahmeran'a, bana burada öğrettiğin her şey için çok teşekkür ederim. Ama ben ailemi özledim, ailemin yanına gitmek istiyorum. Burası aslında Şahmeran için bir kırılma noktası. Çünkü
O da çok alışmış Cemşap'a. Gitmesini istemiyor ama ses çıkaramıyor. Diyor ki tamam git ailenin yanına ama senden bir şey rica edeceğim. Benim nerede olduğumu hiç kimseye söyleme. Bizim yerimizi açık etme. Çünkü insanlar bize zarar verirler. Cemşap hiçbir şekilde bunu söylemeyeceğine söz veriyor ve Şahmeran'ın mağarasından ayrılıyor. Dışarı çıktıktan sonra, ailesinin yanına vardıktan sonra normal hayatına döneceğini düşünüyor ama dönemiyor. Çünkü Cemşap artık çok büyük sırrı bilen, çok büyük bir sırra sahip genç bir adam. Bu kendini tedirgin hissetmesine sebep oluyor. Hani bir şey vardır bilirsiniz, anlatmak istersiniz anlatamazsınız, böyle içinizde kalır büyür. Öyle bir duyguya giriyor. Fazla insanlarla iletişim içine geçmiyor ama böyle içinde kıvır kıvır bir yerlerde Şahmeran ve orada geçirdiği günler duruyor. Günler geçiyor. Tabii burada bir saray, sarayda da bir padişah var. Padişah hastalanıyor. İçeriye hekimler geliyor, tıpçılar geliyor, ellerinden geleni yapıyorlar fakat hiçbir şekilde padişahı iyileştiremiyorlar. Padişahın derileri her geçen gün pul pul oluyor. Gözleri sararıyor, gözünün feri gidiyor. Herkes başka yerlerden de gelip padişaha sağlık vermeye çalışıyorlar ama bir türlü olmuyor. Bunun üzerine vezir, ki bu vezir Cemşap'ı daha önce mağarada bırakmış, hani balı al bize ver sonra biz seni çekeceğiz diyen ama sonra onu orada bırakan çocuklar vardı ya arkadaşları, o arkadaşlarından bir tanesi vezir olmuş. Bir tanesi de o. Vezir diyor ki biz diyor en iyisi bir müneccim çağıralım. Müneccim gelsin padişaha baksın çünkü hekimlerle bu işi çözemiyoruz. Ve bir müneccim çağırıyorlar. Bu müneccim oraların en meşhur müneccimi. Bir gözü kör, bir elinde bakır kasesiyle bilinen, tanınan bir müneccim. Gece herkes evine çekilmişken karanlıkta vezir müneccimi gizlice saraya alıyor. Müneccim geliyor, padişahın önünde diz çöküyor. Bakır kasesinin içine su koyuyor. Diyor ki vezire ve oradaki bulunan diğer kişilere kasenin içine bakın. Elindeki kandilin ışığını kaseye doğru çevirdiğinde içinde suyun üstünde böyle kımır 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 dönen bir şeyler görüyorlar. Bir bakıyorlar yılanlar. Müneccim kaseye bakıyor. Ondan sonra diyor ki bu ne lanet, ne büyü, ne başka bir şey. Sizin padişahınız bir şekilde zehirlenmiş. Bu zehri akıtmanın, padişahın hayatını kurtarmanın bir yolu şu anda görünmüyor. Vezir diyor ki olur mu öyle şey, daha dikkatli bak. Tekrar bakıyorlar hep beraber. Kasenin içinde bir yılanın kuyruğunun ucundan bir damla şifa aktığını görüyor müneccim. Ondan sonra bakmaya devam ediyor ve diyor ki yerin 7 kat altında Şahmeran diye kutsal bir canlı var. Sizin padişahınızı ancak Şahmeran'ın kanı kurtarabilir. Tabii böyle bir herkes şok. Diyorlar ki biz şimdi bunu nereden bulacağız? Hangi yerde, hangi yerin 7 kat altında? Vezirle beraber ellerindeki bakır kaba bakmaya devam ediyorlar ve müneccim diyor ki vezire bu Şahmeran'ın yerini bir kişi biliyor. Bu kişi daha önce yerin altında kalmış, yerin altında yaşamış. Hatta diyor bu kişinin gerçekten o kişi olduğunu nasıl anlayacaksınız biliyor musunuz diyor bildiğiniz zaman. Sırtına baktığınızda sırtının derisinin aynı yılan derisi gibi pul pul olduğunu göreceksiniz. Şimdi vezir uyanık, bir süre yerin altında kalmış, yerin altında yaşamış birisi dendiği zaman bunun Cemşap olduğunu anlıyor. Çünkü Cemşap'ı yerin altında bıraktılar, bunlar kaçtılar ve sonra bir süre sonra Cemşap geri geldi ya. Vezir diyor ki tamam müneccim Cemşap'tan bahsediyor. Bunun üzerine padişahın hayatını kurtarabilmek için hep beraber orduyu da alıp Cemşap'ı bulmaya doğru yola çıkıyorlar. Fakat şöyle bir şey var. Müneccim vezir giderken, yoldayken diyor ki vezire bak diyor sana bir şey söyleyeceğim, seni uyarıyorum. Eğer diyor bu yerin altındaki canlıyı yerin üzerine çıkarırsanız ve bu canlının kanını akıtırsanız evet belki padişahı kurtarırsınız ama dünyanın dengesini alt üst edersiniz. İyilikle kötülüğü birbirine karıştırırsınız. Vezir hiç oralı olmuyor. Hep beraber yanlarında müneccim de olmak üzere ve askerleriyle Cemşap'ın evine gidiyorlar. Kapıdan içeri giriyorlar. Müneccim kandilini kaldırıyor. Vezir hışırla Cemşap'ın sırtını açıyor ve ışık vurduğu zaman sırtının derisinin yılan derisi gibi pul pul olduğunu görüyorlar. Yani Şahmeran'ın nerede olduğunu bilen kişinin Cemşap olduğundan emin oluyorlar.
Şimdi ilk önce tabii Cemşap'ı konuşturmaya, Şahmeran'ın nerede olduğunu ondan öğrenmeye çalışıyorlar. Cemşap ilk önce söylemek istemiyor çünkü söz verdi. Fakat iş tabii o kadar kontrolden çıkıyor. Vezir de ona eziyet ediyor. Böyle olunca artık bu sırrı daha fazla saklayamayacağının farkına varıyor ve ne yazık ki Şahmeran'ın yerini açık ediyor. Fakat vezir sağlamcı olduğu için kendi kendine gitmiyor. Cemşap'ı zincire vuruyor. Yanında müneccim ve Cemşap ve askerleriyle beraber gösterilen noktaya Şahmeran'ı almaya gidiyorlar. Bir dağın önüne geliyorlar. Bu dağın önünde iri bir kaya var. Sanki kapı gibi orada duruyor. Kayanın üzerinde bir çatlak var. Ve şunu biliyorlar. Bu çatlak açılacak. Buradan yerin 7 kat altına bir inen yol var. Buraya indiklerinde Şahmeran'la karşılaşacaklar. Müneccim kendini dizlerinin üzerine kayanın önünde yere atıyor. Duasını yapıyor ve kaya sanki böyle bir kapı gibi iki yana açılıyor. Bunun üzerine yanlarında askerler de olduğu halde hep beraber içeriye geçiyorlar ve yerin 7 kat altına iniyorlar. Şahmeran'ın olduğu alana geldiğinde askerlerin gözleri dolu dolu oluyor. Hayatlarında daha önce hiç bu kadar huzur verici, zümrüt yeşili, ışıl ışıl, su sesleriyle şıkırdayan bir yer görmediklerini düşünüyorlar ve bulundukları yere hayran kalıyorlar. İleride ta Cemşap ilk sefer gittiğinde olduğu gibi göletin arkasında önce bir gölge yükseliyor. Herkes hayret içinde bakıyor. Gölge böyle kıvrılarak duvarlarda kendi parıltısını yansıtıyor. Birdenbire önlerinde bir görüntü beliriyor. Karşılarında Şahmeran'ı görüyorlar. Cemşap'ı gördüğü zaman yüzünde hüzünlü, buruk bir gülümseme beliriyor. "Hoş geldin Cemşap, seni bekliyordum. Bu sırrı çok uzun süre saklayamayacağını biliyordum" diyor. Cemşap gözyaşları içinde Şahmeran'ın yanına gidiyor. Hemen önünde diz çekiyor ve diyor ki sakın korkma. Evet söylemek zorunda kaldım yerini. Beni buna mecbur bıraktılar. Ama merak etme. Sadece biraz kanına ihtiyaçları var. Sana bir zarar vermeyecekler. Şahmeran acı acı gülümsüyor. Sen diyor insanoğlunun azla yetindiğini hiç gördün mü? Ve gerçekten bundan sonrasında askerler zincirlerle Şahmeran'ın üzerine gidiyorlar. Fakat Şahmeran o kadar güzel ki o garip görüntüye rağmen ondan korkmuyorlar ve hatta onu yakalamak için hareket ettiklerinde gözleri doluyor, çok üzülüyorlar. Şahmeran hiç direnmiyor. Ellerini uzatıyor ve kendini zincirletiyor. O esnada müneccim diyor ki yapılmaması gerekeni yaptık, tutulmaması gerekeni tuttuk. Şahmeran'ı yeryüzüne çıkarırsak dünyanın bütün dengesini bozacağız. Fakat tabii ki vezir oralı olmuyor. Şimdi hamam kısmına geliyorum. Yeryüzüne çıktıktan sonra bu hani efsanede bahsedilen meşhur Tarsus'taki Şahmeran hamamı var ya, oraya gidiyorlar hep beraber. Oraya neden Şahmeran hamamı dendiğini şimdi anlayacağız. Vezir, yanında birkaç tane asker, Cemşap ve Şahmeran hep beraber buraya giriyorlar. Plan şu: Şahmeran'ı bu ortadaki göbek taşının üzerine yatıracaklar, 3 parçaya kesecekler ve padişahın hayatını kurtaracaklar. Etini kaynatıp bundan yaptıkları ilaçla. Fakat aslında o ana kadar kimsenin bilmediği, henüz farkında olmadığı bir sır var. Vezir karanlık güçlerle anlaşıyor ve şöyle bir bilgi öğreniyor. Eğer Şahmeran'ın etinin, suyunun bir kısmını birisi içerse, hastaysa iyileşiyor, sağlıklıysa ölümsüz oluyor. Vezir bunu öğrendikten sonra aslında bu kadar canla başla Şahmeran'ı bulmaya çalışmasının sebebinin padişahı kurtarmak değil, kendini ölümsüz kılmak olduğunu anlıyoruz. Fakat bunu Şahmeran da biliyor. Şahmeran zincirli bir şekilde mermer taşın üzerinde yatarken Cemşap'a diyor ki vezirin başka bir amacı daha var. Bunu hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Benim etimin suyundan o da içmek istiyor. Sana söylüyorum. Sen hangi suyun ne işe yaradığını bileceksin ve kapların yerini değiştireceksin. Madem ki ölmeme sebep oldun, en azından vezirin amacına ulaşmasına engel olacaksın. Cemşap tabii içinde bulunduğu durumun mahcubiyetiyle Şahmeran ne derse kabul ediyor. Şahmeran'ı 3 parçaya bölüyorlar, sularını kaynatıyorlar. Birinci kaynamada pembe duman çıkıyor.
O pembe duman çıkan suyu bir kaseye kayıyorlar. İkinci kaynamada kırmızı duman çıkıyor. Kırmızı duman çıkan suyu bir kaseye koyuyorlar ve son kaynamada su zümrüt yeşiline dönüyor. Onu da bir kaseye koyuyorlar. Fakat hangi kasenin ne işe yaradığını en iyi ve sadece Cemşap biliyor. Ve kaseleri Şahmeran'la anlaştıkları gibi değiştiriyor. Bu arada vezir diyor ki kralımız diyor hemen içsin hemen iyileşsin diyor. O esnada müneccim sözlerini söylüyor. Diyor ki burada önümüzde 3 tane kap var. Bu kaplardan bu suyu içen birisi ölüme kavuşacak, birisi ölümsüzlüğe, birisi aklını kaybedecek. Vezir hiç oralı olmuyor. Hırs gözünü karartmış vaziyette. Hemen diyor ki padişaha suyunu içirelim. Padişah suyu içtiği gibi gözünün sarılığı gidiyor, cildinin beti benzi atmışken yerine geliyor. Bundan sonraki ikinci kap yani kırmızı kabı vezir hırsla ve iştahla bu kırmızı buharlı sudan içiyor. O esnada bütün vücudu morarıyor, elleri kas katı kesiyor, yere yuvarlanıyor. Bir tıngırtı sesi duyuyorlar ve bir bakıyorlar ki vezirin vezir yüzüğü parmağından çıkmış, mermer zeminde yuvarlanıyor. Vezirin hayatını kaybettiğini, vezirliğinin de orada son bulduğunu görüyorlar. Cemşap kendi önünde duran yeşil dumanlı suyu içiyor. İçtikten sonra Cemşap'ın gözünün rengi değişiyor. Gözleri bir an için yılan gözü gibi oluyor, sonra tekrar geri dönüyor. Bir anda yer titremeye başlıyor. Bulundukları hamam sanki o anda çalışıyormuş gibi içeriye dumanlar sızıyor. Taşların aralarından yeşil yeşil buharlar çıkıyor. Yer yerinden oynamaya başlıyor. İnsanlarla yılanlar arasındaki sınır kalkıyor. Ve Cemşap yarı insan, yarı yılan bir canlıya dönüşüyor. İnsan görünümünde fakat öngörüleri artıyor. Cemşap'ın şöyle bir sihri ve aynı zamanda laneti olduğunu öğreniyoruz. Cemşap'ın gözüne bakan herkesin yalanları ortaya çıkıyor. Kendi başlarına gelecek her türlü olumsuzluğu görüyorlar ve bu yüzden de kimse Cemşap'la göz göze gelmek istemiyor, kimse onunla bir iletişime geçmiyor. Dolayısıyla bir zaman sonra Cemşap kendi yalnızlığına hapsoluyor. Bir dağın tepesinde inzivaya çekiliyor. Fakat şunu yapıyor. Hasta olan insanlar onunla yüz yüze gelmeden kapının arkasından konuşarak diyorlar ki bizim çocuğumuzun şu hastalığı var, kızımızın bu hastalığı var, bize şu oldu diye anlatıyorlar durumu. Cemşap Şahmeran'dan öğrendiği ilaçları hazırlıyor, onlara kapının arkasından onlarla yüz yüze vermeden veriyor. Ve yaptığı ilaçlar o kadar işe yarıyor ki bir zaman sonra Cemşap'ın adı Lokman Hekim'e çıkıyor. Şimdi hep beraber Şahmeran efsanenin sonundaki 4 kol ayrımına gelelim. Birinci kol dünyaya aittir. Evet, padişah kurtulur ama gökyüzünün rengi değişir. O hamamın duvarlarına yosun değil, yılana benzeyen gri pullar işler. İkinci kol insana aittir. Cemşap sözünü tutmadığı için artık insan değildir. Gözleri görmesi gerekenden fazlasını görür hale gelmiştir. İnsanlar artık ona yaklaşmak istemezler. Üçüncü kol ruha ait. Şahmeran'ın ruhu beyaz bir duman gibi göğe yükselir. Sonra yer altına iner ve oradaki yılanların ruhuyla bütünleşir. O yüzden bugün hala köylerde bir yılan öldüğünde hemen gömelim ana uyanmasın derler. Dördüncü kol vezire aittir. Kendi hırsının kurbanı olur. Ölümsüzlüğü ararken zehri içip hayatını kaybeder. Bedeni iki dünya arasında kalır. Ne diğer tarafa gidebilir ne bu tarafta kalabilir. Yüzyıllar sonra Mardin, Midyat, Tarsus hattında kadınlar hala evlerinin kapılarına şahmeran tabakları asarlar. Bu bir yerde kendilerini, evlerini nazardan, kötülükten korumak içinken bir yerde de bir itiraftır. Derler ki biz bize iyilik yapan bir varlığı öldürdük. Bazılarına göre Şahmeran'ın laneti hala sürüyor. 100 yılda bir yerin altından bir buhar Şahmeran'ın görüntüsüyle gökyüzüne yükseliyor. Bazılarına göre ise bu bir lanet değil, bir vaat. Şahmeran ben geri döneceğim ve bilgi tekrar yeryüzüyle buluşacak diyor.
Gerçek sandığınız dünya düşündüğünüzden çok daha karanlık olabilir ve bazı efsaneler sadece efsaneden ibaret değildir.